Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu video 3. sezon 3. haftanın denemelerini ele alıyor olacak. Hızlıca denemelerimize geçelim. Şimdi birinci görevimiz, daha doğrusu ilk sıradaki görevimiz karadaki ark düşmanlarına hasar ver. Burada uçan düşmanlar haricindeki yerdeki her şeye hasar verebilirsiniz. Hiçbir sınırlama yok. Görselde bombardımancı olması sizi yanıltmasın. Burada yerde yürüyen, yuvarlanan, debelenen her şeye hasar verebilirsiniz. Oldukça aslında yapması basit ve yüksek skorlar elde edilebilecek bir görev bu. Takım olarak yapmakta fayda var. Çok daha hızlı ve daha yüksek skorlara ulaşabilirsiniz. Ama takım olarak yaptığınızda PvP lobide olacağınız için büyük ihtimal diğer Raider'lara karşı dikkatli olmakta fayda var. İkinci görevimiz kene, ateş topu ve patlayıcı yok et. Aslında bunu yapabileceğiniz iki tane güzel harita var. Bence en yüksek skor yapılabilecek haritalardan bir tanesi Stella Montis. Ancak burada daha çok bildiğiniz gibi PvP üzerine dönen bir lobi olduğu için, bir harita olduğu için daha doğrusu, burada skor yapmanız zorlaşabilir ya da iyi bir skor yaparsanız son anda birisi tarafından öldürülebilirsiniz. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken nokta şu: PvE lobide olduğunuzdan emin olun ve ondan sonra skor yapmaya başlayın. Tabii ki bu saydıklarım hepsi için geçerli olacak. Gece modu, ani soğuk ya da kasırga, kilitli geçit, 2 kat XP veren bütün haritalarda bunu yapabilirsiniz. Ancak Stella'da sadece gece modu var. O yüzden kene, ateş topu veya patlayıcı yok edeceğiniz zaman Stella'da gece moduna girmeniz çok daha mantıklı. 2 kat XP alacaksınız çünkü. Bir diğer rota ise Mavi Kapı otopark alanı. Oldukça fazla bu öldürmemiz gereken robotlardan olduğu için burayı 1-2 tur döndüğünüzde bu robotlar tekrar spamlandığında yine oldukça iyi bir skor elde edebilirsiniz. Kilitli geçit sırasında mayınları etkisiz hale getir diye bir görev gelmiş. Ben bunu daha önceden hiç görmedim. Bu sezon yeni görevler, yeni etkinlikler gelmeye başladı. Bu da onlardan bir tanesi. Normalde Mavi Kapı kilitli geçit haritasına girdiğiniz zaman bu mayınlarla hiçbir etkileşimde bulunamıyordunuz. Ancak yeni gelen güncellemelerden sonra bu mayınları artık etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Ya da bundan önce getirilebiliyordu da ben hiç fark edememiş de olabilirim. Eğer eskiden yapılıyorsa lütfen bunu yorumlara yazın. Çünkü ben bunu yeni keşfettim. Bu görevle birlikte aslında farkındalığım oluştu ve denedim. Bunun görüntüsünde ekranlara gelecek, bu mayına nasıl yaklaşacağınız ve nasıl etkisiz hale getireceğinize dair bir görüntü de ekranda olacak. Zor değil, sadece mayınları bulmak önemli olan şey burada. Ve bunu yapabileceğiniz tek yer kilitli geçit. Onu da unutmayın. Bitkileri hasat et. Aslında bu en basit ve masum görünenlerden bir tanesi, ancak insanı bazen katil edebiliyor. Çünkü sizin gibi başka oyuncular da geçip bitkileri hasat ettiği zaman ben bu bitkilerin tekrar spawnlandığını görmedim. O yüzden ilk yapan kişi siz olmalısınız. İyi bir plan ve taktikle oyuna girip burada güzel bir loot yapabilirsiniz. Benim tavsiyem, ben bu görevi genelde uzay limanında yapmayı tercih ediyorum. Siz de uzay limanını bunun için değerlendirebilirsiniz. Hatta hemen neresi olduğunu göstereyim. Uzay limanında Hendek Geçidi Doğu Raider çıkışının oradan başlayıp kanalı tamamen lootladığınız zaman güzel bir skor veriyor. Ama iddialı bir skor mu tartışılır. 3 yıldız ama çok rahat bir şekilde alabileceğinizi söyleyebilirim size. Burada hazır haritalara girmişken size şunu da göstermek istiyorum. Bakın, uzay limanı etkinliğinin üzerine geldiğim zaman burada alacağım XP ile alakalı hiçbir bilgi yok. Çünkü standart bir XP alıyorum burada. Ancak ani soğuk etkinliği 2 saat sonra gelmek üzere. Bakın, ani soğuğa geldiğim zaman sağ üst köşede 2x yazıyor. Bu almış olduğunuz XP için geçerlidir. Denemelerdeki XP'lerin şeyidir bu. 2 kat deneme XP'si yazıyor. Bakın, Gömlüşehir'de şu anda hasat sezonu diye bir etkinlik var. Ama 2 kat XP'den hiçbir şekilde bahsetmiyor. Ancak kasırga etkinliğine geldiğiniz zaman bakın sağ üstte 2x yazıyor. Aynı şey baraj alanı için de geçerli. Ani soğuk etkinliği için. Bakın, Stella'da hiçbir 2x gibi bir ibare vesaire yok. Ancak gece baskınına geldiğiniz zaman burada 2x ibaresini yine görüyor olacaksınız. Ama burada şunu unutmamanız gerekiyor. Bu etkinliklerde Raider geçit anahtarı çalışmıyor. Özellikle gece baskınlarında. Ancak kasırgaya geldiğiniz zaman bakın, burada size verdiği notlarda Raider anahtarı ile alakalı bir ibare yok. Ama geceye geldiğiniz zaman hiçbir Raider geçidi etkin değil diyor. Yani bu Raider geçitlerini kullanamayacağınız anlamına geliyor. Ancak kasırgaya geldiğimizde bakın böyle bir ibare yok. Ya da ani soğuğa geldiğimizde böyle bir ibare yok. O yüzden bu tarz etkinlikler her zaman daha mantıklıdır görevleri, denemeleri yapmak için. Çünkü iyi bir skor yaptıktan sonra hemen Raider geçidinden de kaçabilirsin. Ancak şunu unutmayın. Sizden özellikle bir harita istiyorsa, mesela sonuncu görevimiz Stella Montis. Burada en iyi XP'yi alabilmek için gece girmen gerekiyor. Ama gece girdiğin için Raider anahtarın çalışmayacak. O yüzden buradan güvenli çıkış yapmak çok daha önem ve arz ediyor olacak. Buradaki görevimiz de Tıbbi Araştırma Merkezi bölümündeki ganimet kaynaklarını ara. Aslında oldukça basit. Bunu PvE lobide yapmak çok önemli ve ciddiyet arz ediyor diyebilirim. Çünkü PvP'nin en çok döndüğü noktalardan bir tanesidir tıbbi bölüm. Evet, gördüğünüz gibi yer burası. En çok spam noktalarından bir tanesidir burası. Burada görmüş olduğunuz bu sınır içerisindeki her şeyi lootlamanız gerekiyor. Tabii ki bunu ekip olarak yaptığınız zaman daha fazla, daha kısa süre daha çok loot yapacağınız için alacağınız skor da oldukça yüksek olacaktır. Ancak dediğim gibi Trios modda girdiğinizde
PvP lobi bence kaçınılmaz. Ben hiç Trios'ta PvE lobi görmedim. Duo'da yeni görmeye başladım. Ancak solo modda kesinlikle çok rahat PvE lobiye girebilirsiniz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki PvE lobiye girmek için bazı eylemlerde bulunmanız gerekiyor. PvP yapıp sonra hadi ben bir daha gireyim, PvE lobiye niye düşmedim demeyin. Onun nasıl yapıldığını hemen size kısaca anlatayım. Bu videonun konusu değil ama benim size tavsiyem free ya da hiçbir eşya almadan oyuna girin. Kimseye zarar vermeyin. Yani kimseye ateş etmeyin. İnsanlar sizi öldürsün. Finalde de bilgi ekranı geldiği zaman orada geri bildirim olarak hiç beğenmediğimi seçip eşleştirme ve PvP deneyimini seçip bu raporu gönderdiğiniz zaman 4 veya 5 kere sizi PvE lobiye artık atmaya başlayacak. Ancak bu denklem Duo veya Trio için geçerli değil. Oradaki mantık nasıl? Açıkçası onu çok fazla anlayamadım. Neye göre bunu ayarlıyor? Videoyu editlerken şöyle bir şey fark ettim. Daha doğrusu şöyle bir bilgi vermeyi unutmuşum. Burada tıbbi alanı siz lootlarken eğer sizden önce bir başkası burayı lootladıysa yine aynı noktayı lootlayarak, örnek veriyorum bu bir çekmece olur. Aynı çekmeceyi lootlayarak hiçbir şey almasanız dahi oraya baktığınızdan dolayı yine XP'nizi alacaksınız. Yani burada Trios veya Duos girmenize asla gerek yok. Direkt solo bir şekilde PvE lobiye girdiğinizde çok rahat bir şekilde aslında burayı yapabilirsiniz. Sadece Duo veya Trio'da girdiğinizde çok daha hızlı bir şekilde buradaki loot'u bitirebilirsiniz. Bahsetmek istediğim nokta aslında buydu. Sadece Duo ya da Trio'da girdiğinizde PvP kaçınılmaz olacaktır. Bu da aklınızda olsun. Ama görevlerimiz aslında oldukça basit. Burada zorlanacağınız bir görev olduğunu düşünmüyorum. Çok rahat hepsinden gözünüz kapalı 3 level yapabilirsiniz. Yani 3. seviye yıldızı açabilirsiniz. Bunun güzelliği şudur. 3 yıldız kimseyi yormaz ve buradan da ekstra blueprintler de elde edebiliyorsunuz. Bazen farklı işe yarayan hediyeler de verebiliyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.